13 Mart 2009, Tampa, Florida'daki bir apartman dairesinde komşular saatlerce hareketsiz yatan bir adamı fark etti. Polisi aradılar. O adam sadece birkaç gün sonra 34 yaşına girecek olan Andrew Martin'di. WWE güreş dünyasında test olarak anılan dev adam. WWE'nin kendisinden büyük bir yıldız yaratmaya çalıştığı ama bir türlü tam anlamıyla başaramadığı adam. Andrew James Robert Patrick Martin, 17 Mart 1975'te Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Whitby şehrinde doğdu. Toronto'nun hemen yanı başındaki küçük bir banliyö. 4 kardeşin en küçüğüydü. Gençliğinde futbol, hokey ve lacrosse oynadı. Spor hayatının merkezindeydi ama güreşe olan ilgisi farklı bir anda başladı. 1996 yılı Andrew Toronto'da bir restoranda barmenlik yapıyordu. O gün restorana giren isim Bret Hitman Hart'tı. WWE tarihinin en büyük isimlerinden biri. Hart, genç adamın o dev vücudunu görünce duraksadı. Ona güreşi deneyip denemeyeceğini sordu. Andrew tereddüt etmedi. 2 hafta sonra işini bıraktı ve Hart ile Leo Burke'un altında 8 aylık antrenman sürecine girdi. Aynı dönemde antrenman yaptığı isimler dikkat çekiciydi. Edge, Christian ve Glenn Kulka. Yani Andrew Martin güreşe tam da doğru zamanda doğru insanlarla adım attı. 1997'de Kanada bağımsız devresiyle başladı kariyerine. Martin Kane ve TJ Thunder gibi ring isimlerini kullandı. Ardından Florida'daki Funkin' efsanevi isim Dory Funk Jr. ile çalıştı. 1998'de büyük kapı açıldı. WWF sözleşmesi. 25 Ekim 1998 Sunday Night Show'u. O gece sahneye çıkan konuk rock grubu Mötley Crue'ydi ve onların yanında kim olduğu bilinmeyen dev bir adam duruyordu. Bir güvenlik görevlisi gibiydi. Sahneye yaklaşan aşırı heyecanlı bir fanı platformdan aşağı fırlattı. Bu Andrew Martin'in WWE kariyerinin ilk sahnesiydi. Birkaç hafta sonra sahneye çıkmadan önce mikrofonu test etmek için sürekli test diyordu. Shawn Michaels şaka yollu "Bu senin ring ismin olsun" dedi. Ve öyle de oldu. Artık o testti. Aralık 1998'de The Rock'ın yanında Corporation'a katıldı. Vince McMahon'ın yönettiği bu kötü karakter grubunda kas gücüyle öne çıktı. Ama asıl büyük dönem henüz başlamamıştı. 1999 yılı test için her şeyin değiştiği yıldı. Corporation'dan ayrılıp The Union'a geçti. Big Show, Mankind ve Ken Shamrock ile omuz omuza verdi. Ama daha büyük bir şey bekliyordu onu. SummerSlam 1999'da Shane McMahon ile Love Her or Leave Her maçına çıktı. Kazanırsa Stephanie McMahon ile ilişkisini sürdürebilecekti. Ve kazandı. SmackDown'un ilk bölümünde Stephanie'ye evlenme teklif etti. Ve Stephanie McMahon bu teklifi kabul etti. Ekranlar önünde nişanlandılar. Bu WWE'de en büyük storyline'lardan biriydi ve testin merkezindeydi. 29 Kasım 1999, Raw'da büyük düğün gecesi. Her şey hazırdı. Kıyafetler, çiçekler, seyirciler, kameralar. Tam o sırada Triple H sahneye çıktı. Elinde bir video kaydı vardı. Görüntülerde Triple H ve Stephanie McMahon, Las Vegas'ta bir drive-thru düğün şapelinde evleniyordu. Stephanie'yi ilaçlayıp evlendirdiğini iddia eden Triple H, bu sahneyle McMahon Helmsley dönemini başlattı. Test ise bu tarihi anın tam ortasında ezip geçildi. İşin en acı tarafı ise ring dışındaydı. Senaryo gereği Stephanie'yi testin elinden alan Triple H, kısa süre sonra gerçek hayatta da Stephanie McMahon ile evlenecek ve WWE'nin yönetim katına çıkacaktı. Test, o gece sadece ekranlardaki nişanlısını değil, kariyerinin en büyük basamağını da gerçek anlamda kaybetmişti. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre orijinal plan farklıydı. Vince Russo'nun aktardığına göre testin Stephanie'ye ihanet edip McMahon ailesiyle feuda girmesi bekleniyordu. Ama Vince McMahon testin buna hazır olmadığına karar verdi. O spot Triple H'e verildi. Ve Triple H kariyerinin zirvesine tırmandı. Test ise midcard derinliklerine gömüldü. Güreş tarihinin en önemli ne olurdu sorularından biri bu. Stephanie storyline'ından sonra testin kariyeri farklı bir yön aldı. Albert ile birlikte TNA adlı tag takımını kurdu.
Yanlarında Trish Stratus yönetici olarak vardı. TND orta kart için güçlü bir takımdı. WWE Tag Team şampiyonluğunu kazanamamış olsalar da pay-per-view'larda düzenli yer buldular. Bu dönem aynı zamanda Trish Stratus'u yıldızlaştırdı. Ama her zaman başkalarının kariyerine zemin hazırlar gibiydi Test. 2000'de Big Boss Man'i yenerek Hardcore şampiyonluğunu kazandı. Ardından European Championship de geldi. WrestleMania 17'de Eddie Guerrero'ya kaybedene kadar 69 gün tuttu. 2001'deki istila storyline'ında Alliance'a katıldı. Booker T ile kurduğu tag takımı ise kariyerinin en başarılı dönemlerinden birine kapı araladı. Hem WCW hem WWE World Tag Team şampiyonluklarını kazandılar. 2002'de Lance Storm, Christian ve William Regal ile birlikte Un-Americans grubunu kurdu. Kanadalı olması bu anti-Amerikan gruba doğal bir uyum sağlıyordu. Ama bu dönemde kalıcı olmadı. 2000'lerin başında Test'in kariyeri inişli çıkışlı bir seyir izledi. Stacy Keibler ile hem ekran içi hem ekran dışı bir ilişkisi oldu. Keibler onun imaj danışmanlığını üstlendi. Saçlarını kısa kesti, kostümünü değiştirdi. Bir dönem Scott Steiner ile de ortak storyline'lar paylaştı. Temmuz 2004, yıllar boyunca biriken hasar artık boynunda kendini göstermişti ve spinal füzyon ameliyatı geçirdi. Tahmini iyileşme süresi 1 yıldı. WWE ise farklı düşündü. 1 Kasım 2004'te Test, A-Train ve Billy Gunn ile birlikte WWE kadrosundan çıkarıldı. Ameliyattan henüz çıkmış, iyileşme sürecindeydi ve işten atılmıştı. Daha önce kendisine işinin güvende olduğu söylenmişti. WWE'den çıktıktan sonra Test, bağımsız devrede maç yapmaya başladı. İtalya'da New Wrestling Evolution'da Bigfoot adıyla ringe çıktı. Samoa Joe gibi isimlerle karşılaştı. 22 Mart 2006'da WWE Test'in geri döneceğini duyurdu. ECW markasında mücadele edecekti. 4 Temmuz 2006'da ECW'da Al Snow'u yenerek döndü. Bir dönem ECW şampiyonluğu içinde mücadele etti. Ama WWE Vanish Polish'i ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün süspansiyona uğradı. Şubat 2007'de ikinci kez WWE'den ayrıldı. Bu sefer kendi isteğiyle olduğunu açıkladı. 2 Ağustos 2007'de TNA Impact'te The Punisher Andrew Martin adıyla sahneye çıktı. Sting ve Abyss ile birlikte Christian Cage, AJ Styles ve Tomko'ya karşı mücadele etti. Ama TNA'deki kariyeri de kısa sürdü. Fiziksel boyutu ve o dönemde ABD Kongresi'nin TNA'yı soruşturmasından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle serbest bırakıldı. Aralık 2007'de emekliliğini açıkladı. Emeklilik kararından sonra hayat onun için daha da zorlaşmaya devam etti. 2007'de 2 kez alkollü araç kullanma suçlamasıyla tutuklandı. Ağustos 2008'de ise bizzat WWE'ye ulaşarak yardım istedi. West Palm Beach'teki bir rehabilitasyon merkezine girdi. Kasım 2008'de Bret Hart ile birlikte Fransa'da bir güreş turuna çıktı. Hart daha sonra yazdığı blog yazısında Andrew'un yeni bir insan gibi göründüğünü aktardı. Sağlığına kavuşmuş, umut doluydu. Rehabilitasyondan geçen güreşçiler için bir umut sembolü olabileceğinden söz ediyorlardı. Hart, Hawaii'ye yerleştikten sonra diz ameliyatı geçirdi. Andrew onu arayıp nasıl olduğunu sordu. Birkaç hafta sonra Andrew'un onu ziyarete geleceğinden söz ettiğini aktardı Hart. O kadar güçlü ve kararlı görünüyordu ki ona mücadelesini nasıl yürüttüğünü sormayı hiç düşünmedim dedi. Hayatının bu çalkantılı döneminde ona ışık olan bir diğer isim ise WWE divası Kelly Kelly'ydi. Aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki Andrew'un vefatından sonra Kelly Kelly'nin yazdığı o yıkılmış veda mesajı dev adamın arkasında bıraktığı o koca boşluğu herkese hissettirecekti. O sabah Tampa'daki dairesinin penceresinden içeri bakan komşusu saatlerdir hareketsiz yatan Andrew'u gördü. Polisi aradı. Andrew Martin 13 Mart 2009'da hayatını kaybetti. 34. doğum gününden sadece 4 gün önce. Ölüm nedeni Oxydon adlı ağrı kesicinin kazara aşırı dozu. Uzman doktorların sonraki incelemeleri daha karanlık bir tabloyu ortaya koydu. Martin'in beyninde Chris Benoit'da saptanan ağır kronik travmatik ensefalopati mevcuttu. Yıllarca yaşanan darbe ve sarsıntıların bıraktığı Alzheimer'a benzer bir beyin hasarıydı. Test, Benoit'dan sonra bu teşhisi alan tarihteki ikinci büyük profesyonel güreşçiydi.
Bu yıllarca yenen o sert darbelerin ve o meşhur bit-bootların bedeliydi. Beyninde Alzheimer'a benzer bir hasarla sessizce ölmüştü. Andrew Martin, WWE'nin kendisinden büyük şeyler beklediği ama tam anlamıyla fırsatını vermediği bir isimdi. Stephanie McMahon storyline'ı kariyerinin dönüm noktası olabilirdi ama olmadı. Boyun ameliyatı geri dönüşünü zorlaştırdı. Ağrı kesiciler gündelik yaşamının bir parçasına dönüştü ve sistem onu kendi haline bıraktı. Ama bu sadece testin hikayesi değil. Bu Add to the Era'nın arkasında kalan onlarca ismin hikayesi. Kameralar kapandıktan sonra, spotlar söndükten sonra ne olduğunun hikayesi. Andrew Test Martin 33 yıl 361 gün yaşadı. Ringin öteki yüzü her zaman bu kadar ağır olmuştur.